Sizce akvaryumdaki balıklar gerçekten bizi tanıyorlar mı? Selamlar, ben Murat ve bu kanalda bir akvaryum balığı markası kurmaya çalışıyorum. Bugün akvaryum hobisinde en çok konuşulan ve en az bilinen konuya değiniyoruz. Balıklar gerçekten bizi tanıyorlar mı yoksa şartlandıkları için mi hareket ediyorlar? Şunu çok sık görüyorsunuzdur. Ne zaman akvaryumunuzun yanına gelseniz balıklar bir anda cama toplanırlar. Bu lepistesler için, ciklet türleri için, Japon balıkları için, betalar için hepsi için geçerli. Cama toplanırlar ve böyle yer istiyormuş gibi çırpınırlar. Bu koşullu bir hareket mi yoksa balıklar gerçekten bizi tanıyorlar mı? İşte bu videoda buna bir cevap bulacağız. Birçok insan balık hafızasının çok kısa olduğunu düşünüyor. Hatta balıkların hafızası 3 saniyedir diye bir efsane de var bildiğiniz gibi. Ama işin ilginç tarafı bilimsel araştırmalar ve gözlemler bunun tam tersi olduğunu gösteriyor. Ve açıkçası akvaryumunda balık bakan herkes bunun böyle olmadığını zaten biliyordur. Hatta bazı balıklar sizi gerçekten takip ediyor olabilir. Onlara farklı bir yem attığında size verdiği reaksiyonları vermiyor olabilir. Bu akvaryum ortamında çok sık gözlenen bir hareket. Gelin bu olayın gerçekten nasıl olduğunu bu videoda inceleyelim. Öncelikle şunu anlamamız gerekiyor. Balıklar diğer evcil hayvanlar ya da insanlar gibi bizi tanımıyor olabilirler. Yani örneğin bir kedi gibi, bir köpek gibi sizi duygusal olarak algılamıyor olabilirler. Ama bu olay onların hiçbir şeyi ayırt edemediği anlamına gelmiyor. Balıklar şekilleri, nesneleri, insan yüzlerini, hareketleri, ışığı, gölgeleri ve farklı rutinleri algılayabiliyorlar. Hatta bazı durumlarda insan yüzlerini algılayıp insanları ayırt edebiliyorlar. Özellikle düzenli şekilde aynı kişi tarafından bakılan balıklar farklı insanları gördüklerinde aynı tepkileri vermiyorlar. Hatta çoğu kez saklanıp akvaryumun uzak köşelerine hareket ediyorlar. Örneğin eve geldiğinizde cama koşan Japon balıkları, sizi görünce kabaran erkek betalar ya da suyun üzerinde atlarmışçasına hareket eden çiklit sürüleri. Bunların hepsi aslında balıklar tarafından öğrenilmiş davranışlar. Yani anlayacağınız akvaryumda beslediğiniz bu canlılar zamanla öğreniyorlar, alışıyorlar ve rutine ayak uyduruyorlar. Şimdi şöyle düşünün, akvaryumunuzda her zaman aşağı yukarı aynı saatlerde yem atıyorsunuz. Akvaryumun yanına geliyorsunuz, yem kutusunun kapağını açıyorsunuz, içerisinden bir tutam yem alıp akvaryuma bırakıyorsunuz. İşte balıklar zamanla bu hareketleri ezberliyorlar. Yani siz geldiğinizde, kutuyu elinize aldığınızda balık bu hareketin ona yem getireceğini zaten biliyor oluyor. Yani aslında diğer canlılarda olduğu gibi öğrenme başlamış oluyor. Ve bu sadece birkaç saniyelik bir hafıza değil, yıllarca sürebilen bir öğrenme süreci. Bazı bilimsel araştırmalara göre balıklar öğrendiklerini haftalarca, aylarca hatta yıllarca unutmadan aynı davranışı sergileyerek hayatlarını devam ettirebiliyorlar. Özellikle akvaryumda beslenen Japon balıkları, betalar ve birçok canlı doğuran türü beklenenden çok daha zeki davranışlar sergileyebiliyorlar. Bunu mutlaka sosyal medyada görmüşsünüzdür. Bazı beta balıklarına eğitim vererek bazı hareketler yaptırılabiliyor. Örneğin zıplayarak bir halkanın içerisinden geçmesi sağlanabiliyor. Ya da uzatılan parmağa dokunduğunda yem alacağını bildiği için parmağa dokunma hareketi sergileyebiliyorlar. Ya da belirli bir noktaya gitmek, ışığa tepki vermek, belirli bir sesi yemekle ilişkilendirmek, bunların hepsi balıklara öğretilebiliyor. Buradan da aslında balık hafızalı teriminin ne kadar gereksiz bir terim olduğunu anlayabiliyoruz. Muhtemelen bu terimler yıllar önce ortaya atılmış ve arkası çok da dolu olmayan terimler. Yani bilimsel araştırmalar desteklenmemiş terimler. Şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki balıklar hem hafızasını kullanarak hem de öğrenme becerilerini kullanarak birçok farklı zeki davranış sergileyebiliyorlar. Bence akvaryum hobisindeki en ilginç şeylerden biri de balıkların farklı karakter yapılarına sahip olmaları. Aynı türlerde inanılmaz farklı davranışlar görebiliyorsunuz. Buna örnek olarak mesela yakın zamanda yaşadığımız beta üretim serisinde yaşadığımız sıkıntıyı verebiliriz. Ayrı kaplarda 4 farklı betayı çiftleştirmeyi denemiştik. Bir erkek yumurtaları tamamen yerken bir tanesi tam aksine hepsini sahiplenmişti. Burada hem balığın davranışı önemli, yani karakteri önemli, hem de öğrenme yapısı önemli. Yavrulara bakan balık aslında yavrulara nasıl bakacağını zaten önceki eşleşmelerinden öğrenmişti. Ama yumurtaları yiyen balık bunları yenebilir bir nesneyle eşleştirdiği için hepsini yemeyi tercih etmişti. Aslında zamanla bu üreme davranışı öğrendiğinde ve üreme döngüsüne ayak uydurmaya başladığında o da yumurtaları yemeyerek onlara sahiplenecek. Yine betalar üzerinden ilerleyecek olursak bazı betalar çok sakin davranırken bazıları çok hareketli olabiliyorlar. İki farklı kapta baktığınız betanın bir tanesi size daha narin tepkiler verirken bir tanesi de sizi gördüğünde hemen kabın köşelerine koşabiliyor ya da kendini akvaryumun camlarına vurabiliyor. Bu da aslında karakter yapılarının ne kadar değişken olduğunu gösteren bir örnek.
Bu sadece betalar için geçerli değil. En yaygın olarak bakılan Japon balıkları canlı doğuranlar için bile geçerli. Örneğin bazı canlı doğuran erkekler sizi gördüğünde daha farklı gösterişli tepkiler verebiliyor. Bazıları saklanabiliyor. Bazı Japon balıkları sizi gördüğünde sadece yem istemek için gelmiş olabiliyor. Bazıları böyle biraz daha uzak takılarak yandan size bakabiliyorlar. Anlayacağınız uzun süre boyunca sizinle yaşayan balıklar sizin davranışlarınızı öğreniyor ve buna göre hareket etmeye başlıyorlar. Hatta yakın zamanda telefon gösterildiğine tepki veren balıklar bile var. Bunlar tamamıyla balıkların öğrenme ve alışkanlık sistemlerine bağlı. Çiklet türlerine gelecek olursak da burada da mesela akvaryumdaki baskın balık sizin dışarıdaki hareketlerinizi takip ederek ne zaman ne yapacağınızı öğreniyor. Ve özellikle baskın erkek ne zaman yem geleceğini, ne zaman su değişimi yapacağınızı aslında bu davranışların hepsini ezberlemiş oluyor. Bu sayede de kendi sürüsünün kendi haremini bir kontrol altında tutmaya çalışıyor. Yem saatleri yaklaştığında balıkların hareketlerindeki farklılıkları zaten görüyorsunuzdur. Ama öyle ki bazı balıklar yem kutusunun kapağının açılma sesine dahi tepki verebiliyorlar. Bunu kendi akvaryumunuzda deneyebilirsiniz. Yem kutusunu elinize alın ve akvaryumun yanına yaklaşın. Balıklar, özellikle çiklit türleri artık akvaryumdan atlayacak seviyede tepkiler verebiliyorlar. Yani balıklar olayları seslerle dahi ilişkilendirebiliyorlar. Ama burada bir ayrım yapmak lazım. Balıkların bazı olayları tanıması, bazı olaylara tepki vermesi, seslere tepki vermesi onları sizi tamamen tanıdığı, yani insan gibi tanıdığı, insan gözüyle gördüğü anlamına gelmiyor. Balık dünyası biraz daha farklı çalışıyor. Yine de çevrelerini algılama konusunda düşündüğümüzden çok daha farklılar. Benim bu konudaki düşüncem, İnsanların balıkları küçümsemesinin tek sebebi aslında yüz ifadelerinin farklı olması. Diğer canlılar gibi size sıcak bir yüz ifadesiyle bakamıyor olmaları, aynı zamanda ses çıkaramıyor olmaları, aynı zamanda temas yoluyla sizinle etkileşime giremiyor olmaları. Bu sebepten özellikle pet hayvanları konusunda balıklar insanlara biraz daha soğuk geliyorlar. Ama dikkatli gözlem yaptığınızda her türün davranışlarının farklı olduğunu, her türün size farklı tepkiler verdiğini zaten gözlemleyebilirsiniz. Özellikle benim gibi üretim yapan insanlar balıkların alışkanlıklarını yakından gözlemleyebiliyorlar ve bu aslında balıklarla aralarında daha büyük bağlar geliştirmelerine sebep oluyor. Balıklar size bağlanıyor, siz balıklara bağlanıyorsunuz. Bu aslında çok ilginç. Yani bir kedi, bir köpek gibi temas olmadan da o sıcaklığı hissedebiliyorsunuz. Ve kendimi bildim bileli ben bunu hissetmeye devam ediyorum. Sizinle doğuyorlar, sizinle büyüyorlar ve sizinle tekrar üreme döngüsüne giriyorlar. Tekrar hayatlarını devam ettirme konusunda, soylarını sürdürme konusunda adımlar atıyorlar. Ve bunu tamamen sizin davranışlarınıza odaklanarak sizin onlara sağladığınız bir dünya içerisinde gerçekleştiriyorlar. Bu da balıkların size bağlanmasındaki en büyük sebep aslında. Yani tüm bu anlattıklarımdan aslında balıkların otomatik çalışan canlılar olmadıklarını, düşünce sistemlerinin ve davranış potansiyellerinin çok farklı olduğunu çıkarabiliriz. Bir diğer ilginç konuda bazı balıkların stresli insan hareketlerine farklı tepkiler verebiliyor olmaları. Özellikle ani hareketlerde saklanmaları, sizin evin içerisinde hızlı hareket ettiğinizi gördüğü durumlarda ya da stresli, gergin bir ortamda bulunduğunu hissettiği durumlarda balıklar saklanabiliyorlar. Saklanabiliyorlar ve bu süreç geçene kadar kendilerini belli köşelerde korumaya alabiliyorlar. Bu bile aslında sizinle yaşarken nelere dikkat ettiklerinin en büyük göstergesi. Balıklar bilinenin aksine sürekli analiz yapıyorlar ve çevrelerini sürekli takip ediyorlar. Öğreniyorlar, geliştiriyorlar ve üzerine ekliyorlar. Bence bu hobiyi en güzel kılan yanlardan bir tanesi de bu. Sürekli balık baktığınızda balıkları okumayı ve onların davranışlarından neler elde edebileceğinizi görmeye başlıyorsunuz. Aç olduklarını, korktuklarını, bölge tuttuklarını, ne zaman çiftleşeceklerini her şeyi siz de görebiliyorsunuz. Tıpkı onların sizi görebilmesi gibi. İşte bu noktada akvaryum bir dekor olmaktan çıkıyor ve sizinle ciddi bir bağ kurmuş oluyor. Siz de bu konudaki yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Balıklarınız sizi gördüğünüzde ne tepki veriyor? Akvaryumun yanına geldiğinizde ne tepki veriyor? Yem kutularını tanıyorlar mı? Sizi tanıyorlar mı? Yabancı insanlarla etkileşimleri nasıl? Mutlaka tecrübelerinizi benimle yorumlarda paylaşın. Bu videoda elimden geldiğince balıkların aslında göründüğünden çok daha farklı olduklarını size anlatmaya çalıştım. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Yeni ve bilgi dolu videolarda görüşmek üzere. Aşağıdan beni takip etmeyi ve videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.